Saç ekimi, saç dökülmesi yaşayanlar için önemli bir çözüm olabilir. Ancak bu kararı vermeden önce birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Koray Hocam, saç ekimi yaptırmak isteyenler karar verme aşamasında nelere dikkat etmeli? Yani çok güzel bir soru sordunuz aslında. Çünkü insanların bakış açısı biraz farklı. Hani bunu berbere gitmek, saç kestirmek gibi bir işlem olarak algılıyorlar. Halbuki cerrahi bir işlemdir bu ve cerrahi işlemin risklerini, hani insanların gözünü korkutmak istemem ama risklerini taşır. Sizin işlem öncesi risklerinizi doğru değerlendiren ve sizin hayatınızı riske sokmayacak ilaçları tercih eden bir ekip olması lazım. Bu çok önemli. Çünkü biz genelde işte sosyal medyadaki algıya göre kararlar veriyoruz. Sonuçlara bakıyoruz. Genelde potansiyel hastaların tamamı sonuçlara bakarak karar veriyorlar. Halbuki onun arkasında yatan çok ciddi bir ekip işi var. Size bu işlemi yapan ekibin mutlaka size dokunmadan önce çok iyi bir eğitim almış olması önemli. Hani doktorun cerrahi birikiminin dışında en az 10.000 tane kökü robot üzerinde, maket üzerinde ekmesi, bu konuda el becerisinin gelişmiş olması, 1-2 yıllık süreçten sonra hastaya kökleri yerleştirebilmesi gerekir. Hastanın monitörize edilmesi, cerrahi işlem sırasında mutlaka nabzı, vital bulgularının takip edilmesi, herhangi bir risk durumunda ona müdahale edebilecek ekibin olması gerekir. Bunlar işin olmazsa olmazları. Bir de işin estetik kısmı var. Bu estetik kısmında da doğal olarak hepimiz yaptığı gibi herkes sosyal medyayı kullanıyor ama çağımızda teknoloji o kadar ilerledi ki bu sosyal medyada kullanılan fotoğrafların da ne kadar güvenli, ne kadar gerçeği yansıttığını anlatmak çok zor. İşin cerrahi kısmı ve tıbbi risklerini ekarte ettikten sonra da estetik aşamasında mutlaka yapılmış bir hastayla konuşmaları, o hastayı birebir görmeleri, sadece sosyal medyadaki resimlere inanmamalarını tavsiye ederim. Saç ekimi yapılmadan önce hastanın detaylı muayenesi oldukça önemli. Hastanın çok sağlıklı değerlendirilmesi, bu işte tecrübeli olan bir hekimin yapması, saç kökünün kalınlıklarını incelemesi, işte son dönemlerde biliyorsunuz robotik tarama sistemleri var tabii. Bunlar herkesin ulaşabileceği imkanlar olmayabilir ama bu teknolojik sistemlerinden de faydalanılması işlemin kalitesi ve güvenliğini artırıyor. Ama dediğim gibi birebir güveneceğiniz, içinizin sindiği ve muhatap olduğunuz kişinin doktor olması ve sizin saçınızı inceleyen ölçümleri yapan kişinin mutlaka bir doktor olması çok önemli.